Evet. Ee, Şimdi bugün biraz mantık hakkında konuşacağız. Önceki videoda bilgi hakkında biraz konuşmaya çalışmıştım. İşte bir takım tasnifleri vermeye çalıştık orada. Orada empiristler ve işte rasyonelistler arasında farkları göstermeye çalıştık. Bilginin kaynaklarından birazcık bahsettik. Şimdi bugün mantık hakkında konuşmak istiyorum. Mantığın aslında bilgi kaynaklarıyla olan ilişkisi, mantığın ne olduğu, bir de yani en başında zaten mantığın ne olduğu, mantığın hani günlük dilde kullanım alanıyla aslında teknik olarak kullanım alanı arasındaki farkları yani yine tekrardan avam veya halkın e, söyleyişiyle düşündüğümüzde işte mantıklı bir karar verdim. Mantıklı düşün veya işte ne bileyim mantıklı düşünüyorum. Mesela mantık evliliği falan yapıyorum. Mesela bu tarz kullanımlar oluyor mantık içerisinde. Ama bunlar acaba cidden hani şeye değiniyor mu? Hani bizim dediğim hani teknik bağlamda kendimi o içeride tutmak zorunda değilim ama hani teknik bağlamda kullanan insanların mantığı nasıl anladığı veya mantık dediklerinde argümanlarda, makalelerde bu arada şey olabilir yani tamamen sadece sosyal bilim veya sadece felsefe alanında olmak zorunda değil. Yani bütün alanlarda mantığın nasıl işlediğine yönelik bir video olacak. Böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra ilk başta şeyden bahsedelim. Yani mantığın ne olduğundan bahsedelim. Birkaç tane yine notum var. Yani çok basic formuyla e, mantık düşünmenin formu demek. Çok basit bir açıklama ama benim daha çok sevdiğim bir açıklama var. Bu da benim felsefe hocamdan üniversitedeki bir açıklamaydı. Çok güzel bir tabirdi. Çok hoşuma gitmişti. Mantık öncüllerden sonuca gitmenin yoludur. Yani öncüllerden sonuca gitmek mantıktır demişti. Bu beni etkiledi. Muhtemelen var olan da bir tanım yani. Tam olarak belki teknik olarak kullanılması da böyle bir tanım da var. Şimdi yani bunu bize ne söylemeye çalışıyor aslında? Burada şöyle bir önemli mevzu var. Bu biraz da formla alakalı bir şey. Yani Aristoteles'ten beri gelen bir şeyden başlıyoruz. Yani biz burada sistematik bir mantıktan bahsediyoruz. Yani bu içerik önemli değil. Yani içeriğin doğru olması tabii ki de ilerleyen şeylerde farklı tasniklere gidilecek orada işte sound, unsound vesaire veya işte geçerli olmayanlar gibisinden değişecek. Ama burada asıl mantık ilk başta içerik değil. Tamam bir şeyin formu, argümanın formu, düşünce biçiminin formu yani düşünce biçimi aslında baktığında. Düşüncelerin geçtiğimiz işte bölümde, geçtiğimiz videoda o düşüncelerin aslında bir bilgi kaynaklarına, o düşüncelerin nereden geldiğine yönelik, nasıl geldiğine yönelik, kaynaklarına yönelik konuşmuştuk. Şimdi bunların aslında bir araya gelmesi ve bunların kullanımı hakkında e, konuşuyor olacağız. Yani mantıktan bahsederken. Şimdi ilk başta şerhi düşelim. Nasıl diyeyim size? Hani empiristler ve buradaki diğer rasyonelistler arasındaki hani mantık kullanmıyor mu bunlar? Hani zaten mantık kullananlar da var. Bir taraf kullanıyorsa diğer taraf mantık kullanmıyor mu? Bu insanlar mantıksız iş yapıyorlar mesela sadece deney mi, gözlem mi gibisinden böyle bir kafa karışıklığı olabilir. Bir şerh düşmek lazım bence. Ee, Burada bir tahsin de şöyle oluyor aslında. Empiristler duyumlardaki duyumlardaki yani bizim duyumlardan çıkarmış olduğu verileri mantıkla işliyor. Yani nasıl bu zaten hani basic şeyler. Hani mesela atıyorum e, gördüğü şeyler var. Yani tamamen empirist olarak yani duyum olarak deneyimlediği bir takım şeyler var. Bu deneyimlediği bir takım şeylerden bir argüman ortaya çıkartıyor. Bu argümanı form ederken de yani bu bilgileri birbirleriyle bağlantılı bir şekilde form ettiği zaman, birbirleriyle bağlantılı bir şekilde ortaya koyduğu zaman da bir mantık kullanılıyor. Diğer taraftan rasyonalistler de aslında baktığınızda hani verileri duyumlarından kaynaklamıyor. Yani bilgileri duyumlarından almıyorlar. Ancak mantık içerisinde
mantığın bir takım kurallarıyla birlikte aynı zamanda. Yani mesela o mantığın bir takım kuralları vardır. Temel mantık kuralları vardır işte. Özdeşlik kuralı, yani A A'dır kuralı. A A değildir kuralı. Sonra üçüncü halin imkansızlığı gibi temel mantık kurallarından yola çıkarak bilgiye erişiyor ve bu mantıkla direktmen bilgiye gidiyor. Bunlar a priori gerçekleşiyor. Çünkü ne demiştik? Düşünmenin formu, değil mi? Ama düşünceler hepsi abstrak, hepsi a priori bir şekilde kafamızda hani böyle laylaron bir yerlerden dolaşarak değil. Bunlar bir form, yani bir biçimde, bir sıra ve bir yine hani circle reasoning yani, oluyor birazcık ama bir mantık içerisinde olması gerekiyor. Ama mantığı açıklarken hani o mantığın da mantık içerisinde olması gerektiğini söylemek biraz işte dediğim gibi yani döngüsel oluyor. Buradaki mevzu premislerle aslında öncüllerin sırasının premislerin sırası önemli değil. Yani buradaki mantık daha çok şeyle alakası var. Mesela argümanlar arasındaki bir bağlantı için mesela birisinin öncülü olan e, argümanın önce gelmesi lazımdır ki diğeri doğabilsin. Diğeri sufficient olabilsin. Mesela necessary ve sufficient condition'ları oluyor. İşte gerekli ve yeterli e, şartları karşılaması gerekiyor. Bunların tabii ki de kendi içerisinde, öncül içerisinde bir biçimi olması gerekiyor. Bunlar da zaten e, tam olarak artık modern dönemde matematikleşen yerlerde işte sistematik mantıktan, yani Aristo'daki o temel mantıktan birazcık da matematikleşen bir mantığa gidiyor ve aslına baktığında şu anda kullanmış olduğumuz bütün yazılımlar, bütün yani kodlama dilleri, bütün o dillerin hepsi zaten yani yapay zekaların hepsi bir mantık üzerine çalışıyor. Yani mantığın temel kuralları üzerine çalışıyor. Tasnifler üzerine çalışıyor. Bir durumun hangi şartları sağlaması gerektiğinde veya işte bir durumun içerisinde kaç tane kategori olması gerektiğine bakılarak oradaki if else komutlarıyla vesaire vesaire, yani çok teknik dile girmiyorum. Bu şekillerde çalışıyor. Bunların hepsi mantıktan aslında geliyor. E, ve bunların yani algoritmalar, bütün o algoritmalar da aynı şekilde. Bunların hepsi bizim temel kendi içimizde olan, yani her insanın bir mantığı vardır. Yani her insanın bir mantığı vardır yani sonuçta. Ben şuna tabii burada tartışmalı şeyler var. Mantık bir keşfedilen bir şey mi? Yoksa icat edilen bir şey mi? O icat edilen bir şey ise acaba doğal değil mi? Doğal olmadığı için herkeste bulunmayabilir mi? Mesela bu tarz tartışmalar olabilir. Ben açıkçası hani mantığın e, doğal olan ve insanın bilincin bir product'ı, byproduct'ı olduğunu düşünüyorum. Yani sonucu olduğunu düşünüyorum ve yani tabii bu bilinç yanı sıra bilinç zaten anlamlandırdığı için doğadaki olan şeyleri anlamlandırdığı için bilinç diyorum. Ama mesela bilinç olmasaydı bile doğaya bakılarak, ama işte o zaman da yine tekrardan bilinç olması gerekiyor. Çünkü doğaya baktığın zaman da bir bilinç kullanmak zorunda kalıyorsun. Doğanın hali de e, mantıkla özdeş diye düşünürdüm. Yani mantıksız olmaz diye düşünürdüm. Ne demiştik önceki videoda? Hani imkanlı olan şeyler ve imkansız olan şeylerden bahsetmiştik. Bu arada o videodaki o mümkün ve mümkün olmayan şeyler, conceivable, inconceivable olan mevzularda da bir şerh düşeyim. Oradaki tasnif aslında ikili tasnif. Ben yanlış hatırlıyormuşum. E, Bu tasnif tamamen bir şeyler, bazı şeyler mümkündür, bazı şeyler mümkün değildir. Yani inconceivable'dır. Tabii burada da ayrımlar olabiliyor. Bazı şeyler inconceivable olsa bile hala possible olabilir mi gibisinden farklı şeyler mantığın dışına çıkabilir mi? Çünkü mesela yani üçgen, kare veya işte yuvarlak bir üçgen mantık dışı tanım gereği inconceivable olmasına rağmen acaba olabilir mi? Hala olabilir mi? Possible olabilir mi? Gibisinden bir şeyler de var, tartışmalar da var. Hani genel tartışmalardan, contemporary tartışmalardan. Şimdi her insanın mantığı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Her insanın bir mantığı, yani doğasında olduğunu da düşünüyorum. Çünkü neden? İnsanlar zaten karar verirken, bir insanlarla iletişime geçerken, hayatlarını yaşarken tamamen hayatlarındaki yapmış olduğu bütün eylemlerde bu çok Aristocu bir şeye geçecekmiş gibi olacak. Yani çünkü Aristo ne diyordu? Her şeyin bir ana sebebi, ana sebebi vardır. Eğer yeterince nedenini sorarsan her zaman o ana sebebe ulaşırsın.
diyordu Aristocu mantıktan, o ekolden baktığın zaman. Burada benim bahsetmeye çalıştığım şey tabii ki de bu, evet, birazcık yani biraz sağduyuya hitap ettiği için olabilir gibi geliyor. Ancak benim buradaki bahsetmeye çalıştığım şey, her insan karar mekanizmalarında bunu makro bir mantık dizilimine sokmak gerekmeksizin yapabilirsin. Yapabilen insanlar olabilir, yapmak isteyen insanlar olabilir. Bunun her zaman yapılabileceğini düşünen insanlar olabilir. Her zaman yapılmayacağını, her insan için yapılmayacağını düşünen insanlar olabilir. Bunun yanı sıra vermiş olduğu kararlarda bir mantık işlettiğini düşünüyorum. Buradan işte farklı şeyler de olabilir işte. Mesela bu mantık varsa oradaki ana sebep nedir? Her zaman belki de egoistsindir, rasyonel insansındır. Geçen videoda bahsettiğimiz gibi Hobbes'taki o rasyonel insanın şeyidir. Ya da ne bileyim egoistsindir, yani psikolojik egoistsindir. Kendi çıkarını, kendi bencil menfaatini düşündüğün için çoğu eyleminin arkasında bir bencil bir menfaatin vardır vesaire falan filan. Bunları koyabilirsiniz. Bunu söylerken, her insanın bir mantığı vardır derken e, içerisindeki değerin ben önemi olmadığını düşünüyorum. Ben burada forma yine tekrardan e, neden öyle değinmeye çalışıyorum. Buradaki birazcık daha içerikle alakalı mevzular birazdan şey olabilir. Tabii ki de deskriptif, sonuçta bu bir içeriğin ne olduğuna dair deskriptif bir şey e, tartışmasına girecektir. Ancak bence bu normatif olmak zorunda değil. Yani olgu değer problemine de giriliyor. Yani görmüş olduğumuz olgular, dünyadaki görmüş olduğumuz olgular bize bir değer, yani bir normatif bir şeye yönlendirmek zorunda değildir diye düşünüyorum. Çok buraları karıştırmış olabilirim. Şimdi e, mevzuyu tekrardan mantığa getirtip konumuza dönmeye çalışayım. Şimdi ne demiştik? Her insanın kararlarında belli bir mantık vardır. Şimdi peki bu mantık ne tam olarak? Mantık şöyle bir mantık aslında. E, O felsefe hocam, Tufan hocamın e, tanımından gidecek olursak yine, öncüllerden conclusion'a, yani sonuca ulaşma mantıktır. Mantığın işte bir takım temel kabulleri vardır, temel kuralları vardır, kaideleri. İşte öz yasası, e, yasaları vardır yani. Sonrasında işte üçüncü halin imkansızlığı gibi, veya işte A eşit değildir, A değildir gibi, bu tarz şeyler gibi. Bunlar nelerdir? Bunlar örnek olarak, yani abstrak olarak değil de, bunlar tam olarak nelerdir? Şunlardır aslında baktığında. Yani bazı şeyleri kabul et ki makine, yani mantık makinesi çalışmaya başlasın. Burada gördüğüm şey işte bir gözlük kabı. Bu bir gözlük kabıdır. Bu artık kabul ettim. Bunu kabul ederek devam edeceğim buradan. Ve bu iki şey aynı anda var olamaz. Yani bu hem bir gözlük kabı olarak ve hem de bir gözlük kabı olmayarak var olamaz. Aynı tanım gereği konuştuğumuz şeyler gibi önceki videolarda, işte hem bir şey yuvarlak, yani bir daire olamaz, hem de bir kare olamaz aynı anda. Yani çünkü ben bunu conceive edemem. Neden conceive edemem? Çünkü ben böyle çalışmıyorum. Yani benim düşüncem, benim insan doğasındaki, insan bilincindeki düşünce formu bu şekilde çalışmadığı için bu inconceivable oluyor. Burada da tekrardan aynı tartışma olabilir. Inconceivable olan her şey muhal midir? Bu başka bir tartışma. Bu başka bir tartışma konusu. Benim kendi görüşümü soracak olursanız, bana soracak olsanız, evet. Yani eğer doğanın içerisinde bir mantık var ise, bunlar birbiriyle bağlı ise, bunlar iç içe ise, ben açıkçası doğanın dışındaki olan, yani gördüğüm şeylerin deneyimim dışındaki olan yerlerde tabii ki de belki olabilir, ancak o beni ilgilendiriyor mu? E, Veya o mantığın dışarısına çıktığı zaman hala benim anlayabileceğim bir formda mıdır? Ve yani ontolojik olarak var olsa bile bu benim artık epistemik olarak anlayabileceğim bir formda mıdır? Anlayabilir miyim ben bunu? Başka bir konu. Ancak ben galiba burada birazcık daha konformist yaklaşıyorum ve olmadığını düşünüyorum veya işime geliyor. Muhal, kavrayamadığım şey muhaldir demek. Şu andaki dünyamda, şu anda yaşarken benim işimi kolaylaştırıyor gibi de algılayabilirsiniz yani. Mantık ne işe yarar konusundan geleceğiz şimdi. Mantık argüman kurmakta işimize yarar. Argüman nedir? Argüman, öncülleri
ve sonuçları olan şeylerdir. Yani öncülleri ve sonuçları olan ifadelerdir. Bu ifadeler bir şeyi argue eder, bir şeyi state eder. Bu argümanın e, konuştuğumuz gibi öncülleriyle sonuçları arasındaki bağlantının doğru olduğunu, yani öncüllerden sonucun çıktığını bulmamızı sağlayan şey ise, araç ise mantıktır, logiktir. Logik ile birlikte biz bir argümanın aslında baktığımızda e, doğru olup olmadığını, yani tabii ki de şu Hume'a falan gidersek bir şeyin ne kadar doğru veya yanlış olduğunu asla bilemeyiz tarzına, yani bu tarz bir şey olabilir. Yani e, birazcık da tabii ki de şey olabilir, yani normatif statement'lar için olabilir. Ancak hani buradaki mantık ön kabullere yönelik değil. Bak tekrardan onu söylemeye çalışıyoruz. Ön kabullere yönelik değil, e, ön kabullerin formunun nasıl olduğuna yönelik. Yani ön kabullerin formundan sonucun çıkıp çıkmadığına yönelik söylemeye çalışıyoruz. Tekrardan vermiş olduğumuz örnek, her zaman verilen örnek, işte insanlar ölümlüdür. Aristo insandır ya da Sokrates insandır. Demek ki Sokrates ölümlüdür. Şimdi bu buradan çıkıyor. Bu aklen çıkıyor, mantıken çıkıyor, form olarak çıkıyor. Ama mesela şey verelim, farklı bir şimdi argüman üretmeye çalışalım. Bütün insanlar, bütün insanlar gözlüklüdür. İşte Sait gözlüklüdür. Pardon, Sait insandır. O zaman hani sonuç olarak ne çıkıyor? Sait gözlüklüdür çıkıyor. Tamam, okey. Form olarak doğru, değil mi? Geçerli, geçerli bir argüman. Ancak bu bir e, sound argüman mı? Şimdi buraya da geleceğiz. Argümanın türlerine geliyor olacağız. Tabii buraya girdikten sonra şöyle bir şerh düşmem yine tekrardan gerekiyor. Şu anki yapmış olduğumuz lojik kısmında yapmış olduğumuz argümanlar, bahsettiğimiz argümanlar tümden gelim argümanları. Bunlar didaktif dediğimiz argümanlar. Yani bir kabuller üzerine, yukarıdaki tümel kabuller üzerinden tikel olaylara, tikel bireylere. Tikel birey mesela ne oldu az önce? Tikel birey ben oldum. Sait insandır dedim ve tikel bir bireyin, tikel bir şeye karşı, thing olabilir yani bu direktman. Tikel bir şeye karşı onun e, onun doğruluğuna bakmaya çalıştım. Bu bir tümde yapmış olduğum bir ön kabulle tikelin durumunu, tikelin doğrunun, doğruluk değerini anlamlandırmaya çalıştım burada. Bunlar didaktif argümanlar. Yani çoğu şeyde de zaten bu antik şeyde, ne deniyor, antik felsefede ve Orta Çağ'a kadar veya şeye kadar, aydınlanmaya kadar, artık tekrardan aydınlanmanın da sonrasında artık veya bu bilim devrimiyle birlikte şeye gerçekleşen, bilim devriminde artık biz yani tümel şeyleri, Bacon'la vesaire gördüğümüz şeyler, tümellerden gidip bir şeyler bulmak bizi zorluyor. Bu artık bilim, birazcık da bilim felsefesine falan da bizi gönderebilecek konular. Tümellerden gidip tikel olayları açıklamak bizi zorluyor, bizi zorluyor. Mesela tümellerden örnekler verelim. Ne olabilir yani? İşte en çok meşhur olanlardan Platon'un ideaları, değil mi? Tümel örnekler için birebir bir şey yani. Tümel bir iddia var. Her şeyin bir iddiası var. Bu idealar alemindeler ve o ideaların biz yansımalarıyız. Şimdi böyle bir tahayyülle dünyaya baktığınızda görmüş olduğunuz, yani iki kişinin tek bir tikel olayda göreceği şey arasında çok büyük bir fark var. Bu da tamam birazcık şey, paradigma konusuna değiniyor. Yani bu Kuhn'cu paradigma anlatısına da birazcık benziyor. Kuhn da mesela, Thomas Kuhn da ne diyordu? Hani iki kişinin görmüş olduğu o tikel olay, o paradigmaları farklı olan o iki kişinin görmüş olduğu o tikel olay asla aynı değildir diyor. Newton baktığı zaman farklı bir şey görüyor. Aristo baktığı zaman farklı bir şey görüyor e, diyordu. Kuhn'a göre, Kuhn'un anlatısına göre. Şimdi bu didaktif argümanlara geçtiğimizde e, bir de induktif argümanlar var. Yani tümden gelim argümanlar var. Bunlar işte tümden gelim argümanları tikel olayları araştırıp tikel olaylar üzerinden yine öncülleri kullanarak, yani senin görmüş olduğun bir takım şeyler var. Örneğin
100 tane, bu da çok verilen ünlü bir örnek. 100 tane beyaz kaz görüyorsun. İşte White Swan örnekleri. 100 tane beyaz ya da kuğuydu galiba. Yani aynı, muhtemelen kuğu. 100 tane beyaz kuğu görüyorsun. Şimdi 101. kuğunun e, beyaz olacağı muhtemel. Yani muhtemelen öyle düşünüyorsun ama %100 katı değil. Katı bir bilgi değil yani. Possible. Possibility'sini zaten burada yapıyorsun. Yani conclusion'ı highly possible olarak vermeye çalışıyorsun. Bu bir aposterik bir aslında argüman. Yani sen gördüğün şeyler üzerinden aposterik olarak deneyimlediğin şeyler üzerinden, gördüğünde deneyimlediğin şeyler üzerinden bir şeyin ihtimaline karşı argüman veriyorsun. Bir şeyin olma ya da olmamasına karşı bir ihtimal veriyorsun. 101. kuğunun beyaz olma ihtimali yüksektir diye bir argüman oluyor. Oradaki e, ayrım işte güçlü, zayıf argüman olarak anlaşılıyor. Mesela didaktifde mevzu senin %100 olarak gerçekliği söylüyor olabilmen. Yani conclusion'un kesin bir gerçekliğe hitap etmesi. %100 gerçek olacak ya da %100 yanlış olacak didaktifde. Logic zaten burada. Hani logik'in katı olarak bilgi üretebileceği yer zaten burası aslında baktığımızda. Ama induktifde yine sen aynı logikle gidiyorsun. Yani o araçla ilerliyorsun. Fakat bu araçta senin e, induktif olarak yani tümden tüme varımsal olarak üretebileceğin sonuç kati değil, possible. Bir ihtimal. Bu tabii ki de işte şeyler falan filan da e, bilim certainty üretmez gibisinden argümanlarda aslında birazcık da bu taraftaki bu induktif ve didaktif e, problemleriyle alakalı oluyor. İşte Hume'a gidelim mesela. Hume ne diyordu? E, Hume işte kendisine bir aslında eleştiride geliyor. Hani açıklama gücünün, bu induktifin açıklama gücünün muhtemelen çok güçlü olduğunu söylüyor. Yani bizim bunu yapmamız gerektiğini zaten söylüyor aslında. Ama diyor hani ne kadar induktif yaparsak yapalım yani ne kadar tüme varımsal olarak gidersek gidelim 100 tane ku, 1000 tane ku, 10.000 tane ku literal okumuyorum. Bu arada kendi yorumumu katarak söylüyorum. 1.000 tane kuğu, 100.000 tane kuğu bunun bir causality yani nedensellik üreteceğine yönelik hala kesinlik yoktur. Hala bu bir kesinlik olmak zorunda değildir. Güneş 1000 kez doğudan doğsa bile bu 1001. kez hala doğudan doğacağı anlamına gelmez. Yani burada güneş örneğini farklı karinelerinden bağımsız olarak düşün yani tamamen gözlemlediğin şey olarak düşün yani bir şey atmak da olabilir. İşte bir şeyin yere düşmesi de olabilir. İşte Gazali'ye gidelim mesela pamuğun yanması mevzusu da olabilir. İşte oradaki vesileci okazyonalist ekolün görüşüne göre mesela onun bir nedensellik üretmeyeceği. Yani bak düşün yani o zamanki e, dönemde bile bu bir nedensellik bir problem olarak tartışılmış o zamandan beri ve David Hume'da da var bu. Yani bu tartışma David Hume'a kadar da uzanıyor. Bu tabii nedensellik problemi bir sonraki başka bir konunun, başka bir videonun konusu olsun. Şimdi burada nerede kalmıştık? Didaktif argümanlara e, en son değindik. İnduktifin bir tüme varım problemi olduğunu söylemeye çalıştık. Mantığın bu didaktif argümanlarda katiyelik oluşturduğunu ama induktifde bir possibility yani bir ihtimal ürettiğini ama hala kullanıldığını söylemeye çalıştık. Bunun yanı sıra mantığın ne işe yaradığından birazcık daha aynı zamanda bahsettik. Mantığın kurallarından da bahsettik. İşte özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı dedik. Videonun en başında empiristlerin aslında veriyi mantıkla işlediğini, rasyonelistlerin mantıkla bilgiyi ürettiğinden bahsettik. Yani burada mantık birazcık da şu şekilde. Yani bir deney yapıyorsun, bir deney gözlem yapıyorsun. Ancak bu deney tek başına konuşmuyor. Kedi şu an yatağımı tırmalıyor neyse. Bu deney tek başına konuşmuyor. Onu konuşturan her zaman mantık oluyor. Yani onu formunu oluşturtup e, o deneydeki üretmiş olduğun bilgilerden aslında bu bir tüme varım da olabilir. Deneyden ürettiğin bilgiler bir tüme varım da olabilir. Zorunda değil bu arada. Hani deneyden üreteceğin her bilgi
kesinlikle tümevarım olmak zorunda değil. Yani tümede bir kaide oluşturmak zorunda değil. Deney içerisinde mesela ya şöyle bir mantıkla düşünebilirsiniz. İşte evden bir şeyin evde olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı? Bir şey evde. Yani kesin olarak evde olduğunu biliyorsunuz ya da yüksek ihtimalle düşünüyorsunuz. O şey artık evde değilse evden çıktığını bilgisini, yani evden çıkmış olduğu bilgisine ulaşmış olmanız lazım. İşte bu da aslında baktığınızda tümevarımsal olarak bir şey çıkartmadan ancak o iki tikel olay arasında bir eylemin sonucunu çıkartmış oldum. Bu da aslında mantık üzerinden çıktı. Çünkü neden? Birisi işte sufficient condition, birisi necessary condition'ı oluyor. Dışarıdaysa çıkmış olmalı. Mesela dışarıda olmak çıkmış olmanın sufficient'ı aslında. Yani dışarıdaysan kesinlikle sufficient olarak çıkmışsındır. Ama çıkmışsam direktmen sufficient olarak dışarıda olmak zorunda değilsin. Bu biraz da hani lokasyonu değiştirerek daha temiz bir argümana dönüşebilir. Yani dışarı yerine işte C lokasyonundaysan vesaire diyerek daha temiz olabilir bu argüman. Ancak buradaki necessary ve işte sufficient condition'ları ortaya koyarak da tümevarımsal olarak değil yine tikel düzlemde bir bilgi oluşturabiliyorsun. Yine mantığı kullanarak. Bunların hepsi mantık üzerinden oluşuyor. Tabii bir başka konu da şu e, mantık hataları var. İşte birkaç tane mantık hataları var. O mantık hatalarından e, sizlere değinmek istiyorum. Ama mantık hatalarından önce şu geçerli ve geçersiz argümandan bahsedeyim. Didaktifdeki geçerli ve geçersiz argümandan bahsedeceğim. Şimdi bu şekilde oluşuyor. Didaktif tümden gelimsel yine mantığın kullanıldığı ve kati bilgi oluşturtan a priori argümanlar. Peki didaktif argümanlar bu şekilde. Bunlar ikiye ayrılıyor. Geçerli ve geçersiz olarak ikiye ayrılıyor. Valid dediğimiz yani geçerli dediğimiz argüman tipinde şu şekilde conclusion yani sonuç necessary yani zorunlu olarak gerçek true. Çünkü premises are true yani öncüller gerçek olduğu için. Öncüller gerçek olduğu için bu artık geçerli. Yani öncüler gerçek olduğu için sonuç doğru. Conclusion is not necessarily true given the premises. Invalid için de şu şekilde söylüyorum. Ee, bu sonuç yani premisler, öncüllerden bağımsız olarak bahsettiğimiz sonuç çıkmıyor. Bu geçersiz. Mesela ne olabilir? Bu örnek verelim. İşte şeyden bahsettik. Tekrardan insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. Sait ölümlüdür. Bu invalid. Geçerli değil. Form olarak bozuk. Form olarak bozuk olduğu için zaten böyle bir argümanı direktmen atabiliyorsun. Bu artık geçersiz oluyor. Tabii e, geçerli argümanlarda da ikiye ayrılıyor. Burada bu arada şeyi söyleyeyim. Yani geçerli argümanlarda form olarak doğru bir şeyler orada bir şey yanlışlık olmuş olabilir. Geçerli argümanlarda form olarak doğru, premisler doğru. Yani premislerden conclusion çıkması doğru, form olarak doğru. Burayı yine şart yapayım. Ancak sağlamlık ve sağlam olmamaklık var. Burada sound ve unsoundluk mevzusu var. Bu da şu şekilde oluyor. Bir şeyin sound olması için bir geçerli argümanın sağlam olabilmesi için bütün premislerin, öncüllerin gerçek olması gerekiyor. İşte tekrardan örnek verelim. Bu sağlam bir argüman olacaktır ve geçerli bir argüman olacaktır. Tekrardan söylüyoruz aynı argüman. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates ölümlüdür. Sokrates insandır. O zaman Sokrates ölümlüdür. Bu nedir oldu? Sağlam bir argüman oldu. Çünkü premisler doğru. Premislerin doğru olduğunu kabul ediyoruz burada. Gözlemimizle veya başka bir şeyde çelişmiyor bu premisler. Ve bundan ötürü de conclusion zaten geçerli olduğu için necessary bir şekilde zorunlu olarak doğru olmak zorunda. Matematiksel olarak, a priori olarak doğru olmak zorunda. Tamamen abstraktan bahsediyoruz burada. Bunların deneyimden bağımsız olduğunu tekrardan söylemek istedim. Şimdi mantığın türlerini de burada anlattığımıza göre çok kısa şeyden bahsedelim. Birkaç tane
Fallacy'den. Yani bu fallacy'ler nelerdir? İşte common errors in reasoning that damage the persuasiveness of arguments. İşte bazı şeylerin bu argümanları yaparken bir takım safsatalar olabiliyor. Bu safsatalar e, şey yapabilir, yani safsata olabilir. Bir safsata yoktur demek zorunda değiliz. Yani safsata olabilir, özellikle münazaralarda vesaire. Bu safsataları e, anlayabilmek önemli birazcık daha. Retorik vesaire bunlar çok doğru değildir. Yani daha çok münazara ortamında. Ancak bu safsatalar bir nevi errorlardır. Yani argümandan bağımsız olarak yapılan errorlardır. Örneğin işte circular reasoning demiştik. Circular reasoning işte Söderler Matlub de oluyor. Bu ne oluyor? Direktmen e, sonucu öncüllerde veriyorsun. Mesela işte bir şey söylemeye çalışacaksın, bir sonuç çıkarmaya çalışacaksın. Ne bileyim işte deodorant kullanan insanlar e, kötüdür gibisinden böyle bir sonuç çıkartmaya çalışacaksın. Zaten deodorant kullanan insanların kötü olduğunu öncüllerinde bir şekilde koyarsan, şey yaparsan, mesela kokulu spreyler kullanan insanlar kötüdür tarzında bu farklı tanımlarla bunu öncüllerine yedirmeye çalışırsan bu bir circular reasoning oluyor. E, Öncüllerin sonuçtan bağımsız olması lazım. Yani sonucun öncüllerin zorunluluğundan çıkması gerekiyor. Ancak öncüllerde sonucun olmaması gerekiyor. Bu bir circular reasoning dediğimiz safsata ortaya çıkıyor. Bu çok bu arada şey bir safsata, yani en bilinen ve işte en çok yapılan da bazı, yani çoğu insan aslında bilmeden yaptığı. Yani çoğu insanın tanımı tam olarak tanımlamadan vermiş olduğu terimlerin tanımını tam olarak doğru yapmadığı için e, doğru bir argüman ortaya çıkardığını zannederek yapmış olduğu bir safsata aslında baktığında. Diğer bir safsata işte ad hominem yapıyorsun. Bu çok fazla şeylerde biliniyor. Sosyal medyada vesairede. İşte bu tamamen kişiselleştirilmiş bir kısmına argümanın yaklaşıyorsun. Yani bir argümanın kişiselleştirilmiş bir alanına gidiyorsun ve oradan bir belki de tümevarım yapabilirsin, tümegelim yapabilirsin vesaire. Çok basic bir örnek, işte Hitler bir vejetaryandı. O yüzden vejetaryenlik kötüdür gibisinden. Tabi burada şey var, tümevarım sal bir böyle bir şey de var. Kötülük de var. Hata da var ama bu da bir atominem oluyor günün sonunda. Sonra saman adam e, safsatası var. Bu da şimdi saman adam safsatası da bir argümanın aslında olmadığı tarafı, yani tam olarak samanlaştırılmış tarafı. E, En kötü, en saçma, en aptalca olan tarafını alıp aslında oraya saldırmaya, oraya yöntmeye, o tarafa doğru yontmaya çalışıyorsun. Mesela işte bu da feminizm bir erkek düşmanıdır, erkeklik nefretidir gibisinden böyle bir şey de var. Hani argüman da koyabilirsin. Bu nedir? Yani feminizmin tamamen bütün öncüllerini bırakıp yani direkt ben erkeklik nefretidir diye bambaşka bir alana çektin ve bitti. Yani tamam, belki feminizm erkeklik düşmanı olur yani senin argümanına göre, ama bunu bu şekilde de yapması gerekir. Yani bunu tamamen öncülleriyle göstermesi gerekir. Bu takım öncüllerden belki tüme varması gerekir. Veya oradaki feminizmin ön kabullerinden bunu çeliştiğini vesaire göstermeye çalışıyor olabilir. Bu şekilde olması gerekir yani mevzuda. Bir de en çok benim aslında şeyden kullanırken de hoşuma giden, yani bir şey bir ya da sıfır değildir diye bir sözüm vardı. Yani arkadaşlarıma vesaire kullandığım bir şey bir ya da sıfır değildir diye bir söz bu. Ama hani bu siyah ve beyaz fallacy olarak geçiyor. Yani siyah beyaz safsatası. Yani bir şey cidden siyah beyaz olmadığını, e, onun başka karineleri olduğunu, içerisinde farklı olasılıkların, farklı istisnaların olduğuna dair göstergeleri hani direktmen şey yapıp görmezden gelip tamamen bir şeyi simsiyah haline dönüştürmeye çalışmak veya işte bembeyaz bir şeye ve pürüpak bir şeye dönüştürmeye çalışmak. Bu da aynı şekilde bunların ortasında between bir option'ın olmadığını ignore etmek, yani tamamen bunları unutmak ve dışlamak da bir safsata örneği. Genel hatlarıyla bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz mantık konusunda. Yani mantık hakkında konuşmaya çalıştım. Eğer şimdiye kadar dinlediyseniz de teşekkür ediyorum. Hepinize günaydınlar, iyi akşamlar diliyorum ne zaman dinliyorsanız artık. Görüşmek üzere.